After TV'ye hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bu merak konusunda Afgan kültürünü merak ediyorduk. Afganistan'da ne gibi sanatçılar, işte ünlüler, Afgan kültürü nedir, Afgan yemekleri nedir merak ediyorduk. Çünkü dünyanın gözüyle gördüğünden çok daha fazlası olduğunu tahmin ediyorduk, biliyorduk. Yani biliyorduk değil, bilmediğimiz için Hı hı. tahmin ediyorduk diyelim. Ve şuna şimdi yaklaşık şu zamana kadar epey bir video çektik. Epey bir Afgan sanatçılarını, sporcularını, önemli insanları, iyiliksever insanları, iş insanlarını falan konuştuk. Ve bütün bunların hepsinin dışında yemeklerini yedik, kültürlerini gördük, kıyafetlerini çektik, kıyafetlerini gördük. Ve tabii ki Sancar'la çok sohbet etme şansımız oldu. Şunu söylemek istiyorum ki gerçekten Afganistan ve Afgan halkı ve Afganistan halkı diyeyim, halkları diyeyim hatta. Evet. Bugünkü videomuzun konusuna da selam vermiş oluruz. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Dışarıdan oluşmuş olan imaj en azından bizim algıladığımız kadar iyi değilmiş. Bunu anladık. Ve bu yüzden de kötü ülke yoktur. Kötü halkı yoktur. Kötü milleti yoktur. Sadece kötü insan vardır diye biliyorum ben. Şahsi olarak en azından. Kesinlikle katılıyorum. Ve gerçekten çok yakın olduğumuzu kültürel olarak çok bağımız olduğunu, yani zaten ben Türk'üm, o Türkmen, Kürt de olsak, Türk de olsak hepimiz Orta Asya'nın ve Mezopotamya'nın halklarıyız. Gerçekten çok ortak noktamız var. Ve bu ortak noktalar görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Ve diyorum ki iyi ki ön yargılı yaklaşmamışım şu ana kadar. Eyvallah abi. Dolayısıyla da biz Afganistan'la ilgili daha çok şey merak etmeye başladık bunun üzerine. Evet. Bugün de merak ettiğimiz konu Afganistan'da kaç tane farklı halk var? Çünkü Afganistan'ın çok kültürlü bir yapısı olduğunu biliyoruz. Artık öğrendik. Hı hı. Daha önce de Sancar bahsetmişti. Biz bu halklarla ilgili konuşalım istiyoruz bugün. Mümkünse. Tabii. Yağmurcuğum, Çok isterim. değil mi? Çok isterim. Peki. O zaman videomuza giriş yapıyoruz efendim. Ben tekrar sevimli maskemi takıyorum. Şaka Ben de yapıyorum. Maske gözlüğümü yok. Her şey kapadım. içten ve rahat. Sancar'cığım. Daha önce de saymıştın. Afganistan'da işte Peştunlar, Türkmenler, Hazaralar, Özbekler, Tacikler. Hı hı. Şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Ama sen bunların hepsini bir derli toplu sayarsan bize çok sevinirim. Evet, Afganistan'da şimdi yani yurt dışındakiyle beraber 50 milyon mu diyeyim, 50 milyondan fazla mı diyeyim nüfusu var. Yurt dışındakilerle beraber. Şimdi Afganistan'da Peştun var, Tacik var, Hazara var, Özbek var, Türkmen var, Beluç var, Tatar var, Sadat var, Arap var. Yani şu an yani aklıma gelenler bunlar bayağı var ya, 12 mi 13 tane ırk var Afganistan'da. Afganistan bayağı aslında küçük bir dünya gibi. Yani Evet. 13 tane halkın olması epey Çok bir fazla. şey. Gel bizde de Çok öyle fazla. gerçi. Türkiye sınırlarında da bizde de Lazı var, Çerkezi var, Tabii Arabı ki. var, Tabii ki. Kürtü var, Türkü var, Hı, Azeri. Anadolu'lusu var. Ta Bizans'tan gelme var, Azerisi var. Tabii. Azerbaycan Türkü yani Evet. var. Var oğlu var yani. Bu çok kültürlü yapı içerisinde. Herkes bir arada mı yaşıyor yoksa genelde yaşayan mesela işte Taciklerle işte Özbeklerin veyahut da Peştunlarla Türkmenlerin yaşadığı bölgeler ayrılıyor mu birbirinden? Şimdi bazı bölgeler ayrılıyor. Bazı bölgelerde birlikte yaşayan da var. Afganistan'ın içinde çok birbiriyle iyi mesela, yani bir sıkıntı yok. Ama yurt dışına çıkanlar birazcık, bizde ırkçılık da var hafif mesela diyelim. Ama kendi Size karşı bir ön yargılılık var yani. yani herkes de var, yani her ülkede var zaten ırkçılık, Tabii. biliyorsunuz. Tabii. Ama
birbirini çok severler bizim millet birbirini çok yani diyelim ki bir Peştun Türkmen'in evine gitti ya da Özbek'in evine gitti ya da Hazara'nın evine gitti ya da bilmem yani birbirine gittiler. Ama görüyorsunuz zaten ben şu ana kadar sizinle Afgan yemeklerine gittik ya da başka her yere gittiğimizde Evet. misafirperverlik İnanılmaz. Yani onu siz- Hiç söyleyecek laf yok gerçekten. Kiminle muhabbet ettiysek, kiminle oturduysak inanılmaz ya. İnsancıl ya. Hani insan değil de insanlıkları olan insanlar. Yani insan değil de derken onu kastetmediğimi anlamışsınızdır. İnsanlığa vurgu yapmak için söyledim. Çok güler yüzlüler. Herkes bizi gerçekten çok içten candan ağırlıyor. O kadar. Az önce onu kayıttan önce de kendi aramızda bir konuştuk. Müthiş evet ya. Hacı abinin şu an İnsanlık görüyorsunuz ofisindeyiz. yani. Evet. O adam Evet. yani mesela onunla önceki reportaj yapan kişilerimiz mesela. Afganistan'ın tüm halkı böyledir. Şimdi yani önceden Suriyeli Afganlı diye mesela bir 5 sene önce de mesela Türkiye'de bazı böyle gündemde haberlerde yayınlanan bir şeyler oldu. Mesela nasıl? Şimdi bana bakıyorsunuz ben Afganistanlıyım. Beni nasıl tanıyorsunuz mesela şu an? Ben hep söylerim Nasıl- Sancar hem- çok iyi insandır diye. Yani sen benim kardeşim gibisin benim Evet. için şu anda. Yani yalan yok. İnsanlığı olan insanlardan Hani- Sancar. Eyvallah. Bak senin ben şöyle bir gerçek var. Bakın. Irkçılık ve ırk meselesi aslında isterseniz sonradan oluşturma suni bir şey. Çünkü benim çocukluğum, ben İstanbul'da doğdum büyüdüm sayın seyirciler. Ben hiçbir arkadaşımın nereli olduğunu bilmem. Doğru. Çocukluk arkadaşlarımın nereli olduğunu bilmem. İçinde Ermenisi de var, Tabii. Yahudisi de var, Kürtü de var, Çerkesi de var, Lazı var, her türlü var. Hristiyanı, Müslümanı var, her Hiç- şey var. bak yani. hiç- İnsan görüyoruz. Evet. yani. Ben İnsan. çocukluğumda tek bir kişiye sen hani hangi ırktansın dediğimi bilmem. Bilmem. İnsan olarak Gerek görüyoruz. yok. İnsan çünkü. Tabii. İnsana insan gözüyle bakarsın. Tabii. Ancak şöyle bir gerçek de var. Hı hı. Göç dünyada çok büyük bir sorun. Çok fazla. Evet. Ve göç etmek sorun değil ama eğer bir ülkeden geldiği söylenen bir grup insanın mesela işte Afganlar Türkiye'ye girdi, suç oranı arttı. Suriyeliler girdi, işte suç oranı arttı demek biraz dar görüşle Heh, bakmak işte demek. ben de bunu söylemek istiyorum abi. Sözünü de kestim. Çok özür Estağfurullah, dilerim. estağfurullah. Şimdi önceler mesela tabii ki de her ülkede iyi de var, kötü de var. Aynen, Mesela aynen. İyi de var, kötü. Şimdi bir kişi geldi buraya, yanlışlık yaptı. Hadi diyelim buradan birisi ya da hırsızlık olabilir ya birisini vurmuş olabilir ya ne bileyim işte ya kaçak yollardan gel. Diyelim ki bu yanlışlık yaptı. Ya toplum ne diyor? Aa bunların hepsi bu. Evet. Benim de zoruma gidiyor mesela. Evet, ön yargı Ön çok yargılık fazla. yapıyorlar. Şimdi ben yani söylemesi ayıptır. Yani ben Afganistan Türkmeniyim şimdi. Ben Afganistan Peştunu var, Afganistan Taci var, Hazarası var, Bölücü var, Türkmen, Özbek hepsi var zaten. Onlar hep ırklar. Hepsi iyi insanlar, hepsi güzel insanlar. Şimdiki abi bizim ofisinde oturuyoruz. Bu Tacik mesela. Bu Tacik ofisinde, onun ofisindeyiz. Tacik. Bakın gördünüz. Aa ne kadar iyi adam dediniz değil mi? Kendiniz Evet, evet. arkasınızdan. Müthiş Abi arkasından ağırladı çok bizi. iyi ya. Gerçekten Tabii. bizi müthiş ağırladı. Tabii böyle İçten yaptığı da çok belli. evet içten yapıyor. Ne istersiniz, ne yapar ne. Yani gördünüz zaten misafirperverliği de gördünüz ama benim şu zoruma giden şu ki bir kişi gelip de yanlış yaparsa yani tüm ülkeyi önyargılık yaparak kötü söylüyorlar zaten. Evet, maalesef öyle bir gerçek var. Ben bunu söylemek istedim aslında da yani %10 kötüyse %90'ı iyidir. Ben bunu demek istiyorum yani. Tabii. Yani bazı başka milletlerde başkaları da anlasın diye bunu söylüyorum da çünkü ben vicdanım çok yani şey oluyordum işte rahatsız oluyordum yani çok rahatsız oluyordum niye böyle söylüyorlar. Yani bir bakıyorsun havalimanına geliyorsun ne bileyim ya da başka yere geliyorsun bir bakıyorsun nerelisin Afganistanlısın. Yani Hemen adamın suçlu bir tip- muamelesi. evet sanki bir şey yaptığımız gibi. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Başka bir bakış açısı söyleyeyim. Ben Avrupa'da da yaşadım. Amerika'da da yaşadım. Türk olarak Türkiye pasaportuyla oraya gittiğinde sana aynı muameleyi yapıyorlar. Avrupa'da. Avrupa'ya gidiyorsun mesela Türk olarak gittiysen suçlu potansiyeli var. Biz şimdi aynısını Afgan kökenli insanlara yapıyoruz. Afganistan pasaportuyla giren, Suriye'den Suriye pasaportuyla giren insana
suçlu muamelesi yapıyoruz. Yani bu insan... Aa, yani bizim gördüğümüz kötü muamelenin aynısını başkasına yapıyor olmamız kötü. Ben bunu demek istiyorum. Yapmayacaksın. Valla abi ben ilk geldiğimde dedim yani bizimkiler mesela ben gündem haberleri de çıktım mesela. Ha, tabii ki de başka ülkeden geliyorsun. Yani bu o ülkenin kültürünü bilmeyenler var yani bir şeyler var işte biliyorsun. Yani her ülkeye geldiğinizde onun kanununa göre yaşayacaksınız. Tabii. Onun kültürüne göre yaşayacaksınız. Tabii. Onların yani kültürü neyse, kanunu neyse, onların demokrasi mi neydi o ne var ne yoksa nasıl yaşıyorsalar sizler de onlara göre yaşayacaksınız. Tabii. Onların kültür nedir, başkasınadır laf atamazsınız. Hatta ben bunu Farsça'da bile söyledim yani kendi vatan. Herkes oy var. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü burada aileler yaşayanlar da var. Yani ticaret yapan insanlar da var. Yani Türkiye'ye bayağı iyilik getiren diyelim yani yatırım yapan insanlar da var Tabii, tabii. mesela. Mutlaka vardır. Tabii ki de. Ben önceler bundan çok artık yani ne oldu? Ben Zeytinburnu'nda önceler gezemiyordum ama artık Zeytinburnu'na geliyorum yani hiç önceki 20 sene, 40 sene, 30 sene ne bileyim gelenler var. Tek onlarla karşılaşıyorum. Geri kalanlar ya da deport yapılmış ya da ne bileyim işte nasıl olmuş. Ya bir iki de kaçak kalmak sorun. Tabii. Şimdi. Evet. Yani deport edilenlerin çoğunluğu kaçak olarak kalanlar. Yani yasal yollarla Türkiye'ye girip senin gibi Türkiye'ye yerleşmiş yaşayan insanlar var. Dolayısıyla ne Afganlar kötü diyebiliriz, ne Tacikler kötü diyebiliriz, ne Peştunlar kötü diyebiliriz. Ne de işte Hazaralar kötü diyebiliriz. Tabii. Ben de onu demek istiyorum. Şimdi Zeytinburnu'nda şu an baya öncelerden derneklerimiz var mesela bizim. Hacı Harabati'nin dernekleri var. Bir de Türkmen dernek var. Özbeklerinki var ya da Hazaralarınki şeyde var. Bu Trabzon tarafında var. Diğer vatandaşların da dernekler var. Bunlar ne yapıyor mesela? Allah hiçbir zaman bir daha göstermesin. Hatay depremi olmuştu. Ben ne yaptım? Yayın açtım. Çok üzgünüm. Tabii ki de bizimkiler de yani diğer vatanda insan dediğin gibi insan. Ben arkadaşlar dedim bir gün. Şimdi yurt dışındaki Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan Sancar, ha sen Türkiye'de yaşıyorsun. Biz ne yapabiliriz? Yani senin tarafından ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Valla ben bilmiyorum dedim. Sonra bizim bir tane Ulumi diye birisi var. Çok ünlü bir nakkaş kendisi. Amerika'da yaşıyor. Sancar dedi ben bir tane site açtım dedi. Abi siteye dedi ben arkadaşlara söyleyeceğim sen de söyle buna ne gönderiyorsalar göndersin GoFundMe diye bir şey açtı. Onun parasını ne toplandıysa hepsini gönderdi. Ben de hepsini videoya çeke ne yaptım? Karton aldım ne bileyim. Buradaki arkadaşlar da yardımcı oldu. Bir tane küçük bir kamyon tarzı bir şey doldurdum gittim Hatay'a. Kendi ellerimle depremzedeler hepsini yardım ettim. Kıyafet götürdüm, yiyecek götürdüm çocuklara. Hepsi mutlu oldular mesela. Sağ olsunlar ama Ne kadar değerli mesela, bir şey yapmışsın. Evet. Ne kadar Türkiye'de mesela Afganistan'a ne kadar depremlerde, Herat depreminde o ne kadar yardım gönderdi. Şimdi bazı insanlar araya girip de iki ülkenin arasında kültürünü bunu bozuyor. Mesela Atatürk'le Şah Amanullah Han ikisi dosttu. Nasıl bir dosttu? O eski fotoğraflara bakıyoruz, üzülüyoruz mesela. Ama tek söylemek istediğim ki herkeste iyi var, kötü var. Bu kadar. Kesinlikle. Ben bunu demek istiyordum. Evet. Peki şimdi bu halkların içerisinde, Afganistan'da yaşayan halkların içerisinde mutlaka bir gayrılık oluyordur. Tabii ki. İlla. Ayrılık var. Yani birbiriyle ırkçılık yapanlar da var. Ya biri Peştun der, ya Tacik der, ya Hazara der, ya Özbek, ya Türkmen der, ya da başka. Yani içerisinde yaşayanlar can kardeş gibi ama yurt dışında medyanın içinde olanlar var mesela onlar arayı bozuyorlar. Biliyorsunuz zaten burada da yani birbirini eleştiriyorlar zaten. Onun gibi. Yazık yani hani hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Tabii. Hepimizin iki kolu iki bacağı var. Hepimizin birer kalbi birer beyni var. Ama şunu söyleyeyim benim severlerim çok. Yani şimdi Peştun da beni çok sever. Gittiğim yerde yakalar beni. Ah Sancar abi hoş gelmişsin der. Tacik de aynı şekilde. Bak şu an Taciklerin yerinde oturuyoruz. Özbekler de akacan. Hazaralar var. Oho boğulacan diye mesela. Boğula demek kardeş demek. Onlar da yani gördüm anında bırakmazlar mesela. Türkmen zaten kendim Türkmen. Her kapıya gittim mi benim evim orası zaten. Türkmenleri biliyorsunuz. Başka ırklar var mesela Afganistan Arapları var ne bileyim Delüçler var Sadatları var
Seyitleri var. Çok var ya, hangi birisini söyleyeyim? Yani bütün bu kültürler hakkında detaylı bir araştırma yapmak isterim ben. Evet. O Ve zaman onlarla ilgili Hı hı. ayrı ayrı program yapabiliriz. Güzel olur. Tamam, Olur mesela mu? şöyle diyorsunuz. Peştunlar hakkında, Evet. Tacikler Hı hakkında. hı. Peştunlar hakkında Peştunlar kimdir? Tacikler kimdir? Ha, Özbekler kimdir? Afganistan özelinde tabii. yaşadıkları tarih. kültürlere Nüfusları dair kaçtır mesela. tarihi, Evet. geçmişi ve şu andaki Hı hı. şeyi Tamam. güzel olur diye düşünüyorum ben. Bence çok güzel. Bunu eğer istiyorsalar yoruma yazsınlar. Mesela Peştunlar, Tacikler, Hazaralar, Belüşler, Aymak, Türkmen, Tatar, Kırgız, ne var ne yok Afganistan'da biliyorsunuz. Yani bunun hakkında eğer istiyorsalar yorumları yazsınlar. YouTube'dan bize şey yaparız yani. Alp abimiz ve Yağmur Hanım, yani sizin hizmetinizdeyiz, yani Türkçe'de tanıtmak istiyoruz yani. Onlar da tanısınlar. Yani tarihi tanısınlar. Geçende neler olmuş, nasıl öyle olmuş, nasıl savaşlar olmuş, daha konuşuruz. Tamam, çok güzel. O zaman yeni bir formata doğru Evet. yeni bir format daha ekliyoruz diyelim kanalımıza. Evet, evet. Başka Sadece sürpriz formatlarımız Salt da var. eğlence kanalıyız diye başladık. Evet. Tabii ki öyleyiz. Derdimiz bir şey öğretmek değil. Ama biz kendi Beraber kişisel paylaşmak. paylaşmak istiyoruz. Kendi merakımızı, kendi ilgimizi paylaşmak isteriz. Sormak istediğim bir şey var mı şu anda? Yok, benim yok. Yağmur bugün çok böyle Evet, Üşümüş ben gibi. sizi Sakince. dinledim. Üşümüş gibi. Yağmur Evet. dinleyici olarak katıldı bugün. Ben bugün dinleyici olarak. Sanırım gözlükle Biraz- arası biraz bozuk, o yüzden. Yani tuhaf geliyor ya bazen. Evet. Hop, o zaman ben bir Farsça'da söyleyeyim. Lütfen. همتون عزیز بسیار زیاد تشکر که ما را فالو میکنین و ما را دنبال میکنین. این تلویزیون از شماست، تلویزیون افتر تیوی، یعنی AF افغانستان تیر ترکیه تیوی هم تلویزیون ما و شما به شکل ترکیش پروگرام رو پیش میبره و در یوتیوب التیازیش که است مثلا به فارسی و به انگلیسی از دوستا شما از اونجا میتونید که التیازی رو هم شما خودتون انتخاب Aynı zamanda کنید. dublajları da yükleniyor bu arada. Tabii, tabii. Yani Farsi ve İngilizce dublaj olacak bütün videolarımızda. Hı hı. Sadece altyazı değil. tabii tabii. شما میتونین که به دوبلاژ همچنان از ما رو ببینید. اگر در یوتیوب او را میتونین خودتون تغییر بدین. این بار درباره قوم های افغانستان بود و الپابی ما امروی خانم یامور میخواه که درباره هر اقوام علایده یک ویدیو جور بکنن، درباره کلتورهایشان، درباره تاریخهایشان میخواین. شما در زیر کامنت خواهی بنویسین. لطفتان بود افتر تیوی شما سابسکرایب کنین، زنگوله را هم فشار بتین و حتما لینک افتر تیوی را در کل دوستایتون در گروپایتون پرتین و این را به شکل ترجمهش دیده میتونین. تشکر بسیار زیاد، قربانتان. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.